Selam, geldim. Herkese Mehtap taraftan selamlar. İlişkiyle alakalı, birlikteliğinle alakalı gelişmelerde neler var, anlık durumlarda neler var bir bakalım istiyoruz. Hanımlar, beyler, hızlı bir giriş yaptık, devam ediyoruz. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım kartlar nasıl mesajlar verecek? Evet, şöyle kolektif bir yorumlama olduğu için %100 sana uyumlanacak diye bir durum yok. Uyumlananları sevgiyle kabul et, uymayanları evrene sevgiyle iade edebilirsin. Şimdi başlıyoruz. Aklındaki kişinin enerjisine odaklanarak lütfen bu masaya getir. Ben de kendi duygu, durum ve düşüncelerimden arınarak, paralize olarak sana mesaj getirmeye niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Yani bu video ne zaman karşına çıkarsa alman gereken mesajlar seni bekliyor diyebiliriz hayatım. Hadi bakalım nasıl bir karaktermiş. İlk önce enerjisine bir bakalım, düşüncelerine bir bakalım. Nasıl bir duygu durumundaymış. Hanımlar, beyler, çaylarınız, kahveleriniz hazırsa biz başladık. O da merak ediyor zaten. Hadi bakalım. Dedikodusunu yapalım şu senin zihnindeki, hayatında meşgul eden karakterin durumunu. Poseidon geldi. Dalgın hayalperestlik, manevi şifa, ilahi adaletten bahsediyor. Zaten burada dalgın düşünceli olduğunu söylüyor. Ne oluyor, ne oluyor? Neptün kartı da der ki çevrenin etkisine açık olmak. Yani dışarıdan bir sözle sizin ilişkinizi birazcık negatif duruma çekebilecek ya da yorabilecek bir karakter olduğunu söylüyor. Şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak. Ay, çok şaşırdık buna. Gerçekten çok şaşırdık. Hayal dünyasında yaşamak. Birbirlerini ne kadar tamamlayan kartlar geldi, gördün mü? Dalgınlık, hayalperestlik, hayal dünyasında yaşamak. İlahi adalet, dalgın düşünceli. Tatlım, sen bu kişiyi merak ediyorsun ama o da seni deli gibi merak ediyor. Akılda takılı kalan meseleler. Bir kişi ya da bir durumu çok merak etmek. Öğrenmek istedikleri uğruna gizli araştırmalar yapmak. Yani yeni tanıştığınız ve havada kalan bir belki de birlikteliğiniz var. Ya da bir araya gelip de sürekli tartışıp tekrar tekrar birbirinizden uzaklaştığınız farklı bir birlikteliğiniz de olabilir. Şu an senin için önemli olan bu açılımı dinlediğin kişi uzaktan uzağa seni merak ediyor ve bazı hayaller kurduğunu söyleyebiliriz. Yani birbirlerini tamamlayan o kadar güzel enerjiler geldi ki burada diyor ki evet, ben belki uzaktayım. Evet, belki bir iletişim yok vesaire durumlar var. Fakat ben seninle ilgili, yani senden bahsediyor burada. Merak ediyorum, hayal kurduğum şeyler var. İstediğim durumlar var. Yani şu an bir duygusal dalgalanma içerisinde olduğunu söylüyor bize kartlar. Şefkat ve duyarlılık. Demek ki şefkat bir sevgiden dolayı oluşur, biliyorsun. Karşıdaki kişi empati kurma durumuna geldiyse senin bazı durumlarda haklı olduğun ya da söylediklerinin çıktığını, bu durumları yaşadığını, idrak ettiğini, artık bir aydınlanma yaşadığını söyleyebiliriz. Burada gerçekten, özlem duygusu var. Dalgın ve düşünceli olması da yani bunu ayan beyan bir şekilde belirtiyor diyebiliriz. Vallahi acaba yine bir şey mi? Love story açılımı mı olacak bakalım. Ay, çok merak ettim. Ay, ben de mi bir çay bir şey alsaydım ya? Pat diye girdim hemen yayına. Tüh, ısmarlayın hemen bana bir tane. Şuradan keşke şey olsaydı, buton olsaydı. Bu arada sıkı takipçiler var. Görüyorum ama abone değiller. Ona da üzülüyorum. Yani sizin için küçük küçük bir böyle, işlem olabilir ama benim için büyük bir destek oluyor. O yüzden sizin de bu desteğinizi, sizi de bu enerji çemberinde görmekten, bir arada olmaktan mutluluk duyarız. Hanımlar, beyler, başlıyoruz efendim. Ne oldu? Tılsım Kraliçesi geldi. Bu Tılsım Kraliçesi'nin enerjisini o kadar çok severim ki. Yani bu birazcık şeydir, kavanozun kapağını kendi açan bir karakterdir burada. Çöpü de kendi atan, parasını kazanan, ayakları üzerinde duran, kimsenin ilgisine, alakasına, desteğine ihtiyacı olmayan bir karakterdir.
Ailesine çok düşkündür, işi ne yapıyorsa işinde başarılıdır, gururlu bir karakterdir. Yani, ne bileyim, iç dünyasını halletmiş, dünyasında mücadelesini veren bir karakterdir. Şimdi burada eğer izleyen kişi, yani, şeyde eril dişil ayrımı yapmıyoruz kesinlikle ama bir dişil enerjideyse burada senin ne kadar güçlü olduğunu, farkında olduğunun enerjisini veriyor bize ve kılıç dörtlüsü de geldi. Şimdi burada kılıç dörtlüsü karar vermeden önce kendinize daha çok zaman tanıyın. Şimdi burada diyor ki Mehtap ablacığım benim tatile çıkmaya ihtiyacım var. Değil mi? Zihinsel yorgunluk, daha çok uyuyun enerjisi var burada. Burada şöyle, karşı tarafta aynı sen de geri çekilme pozisyonuna gelmiş olabilirsiniz. Kendinizi birbirinizden artık birbirimizi çok yaralıyoruz, uzaklaşmamız gerekiyor dediğiniz bir noktada olduğunuzu görüyoruz. Demek ki bir analiz durumu var. İlk önce kartları senin tarafından belki yorumlasam çok daha iyi olacak. Sonra total olarak anlık enerjilerde karşıdan gelen duyguları da rehberlesem çok daha iyi olacak diyebilirim. Burada şimdi, içgörülerin aktif olduğu bir durumdan bahseder bize kılıç dörtlüsü ve kendini uzaklaştırır. Yani der ki, "Yalnız kalmak istiyorum, ayrılmak istemiyorum ama sadece öğrendiğim şeyler için kafamı toparlamam lazım." diyen bir, karakterden bahseder burada. Hani, şimdi bir merak kartı da geldi ya, birbirini tamamlayan kartlar gelecek çok büyük ihtimal. Öyle bir pozisyon var ki burada eril taraf kavuşmanın hayalini kuruyor. Düşünce durumu var fakat dişil taraf sanki kendisini, çekiyor. Diyor ki, yani, "Ben surat asmıyorum, ben hiçbir şekilde, trip yapmıyorum, alınganlık yapmıyorum. Sadece ve sadece şu an anlaşılmadığımdan dolayı kendimi geri çekiyorum." diyen bir pozisyonda diyebilirim. Zaten ermiş kartı da geldi. Ermiş kartı nedir hayatım? Artık yalnızlığı çok fazla yaşayan, "Ben çok fazla deneyim kazandım bu ilişkiyle birlikte." diyen bir karakterdir. Bir nevi de, Başak Burcu'nun enerjisi vardır. Detaylara çok dikkat eden bir karakterdir aynı zamanda ve, başkalarına örnek olarak yaşamayı, kendisine düstur edinmiş de bir, kişidir diyebiliriz. Burada sakinlik ve sağlamlık isteyen bir durumda olduğunu görüyoruz dişilin. Yani boş zamana, yani boş geçirecek zamanı benim, şeyim yok, imkânım yok, yani fırsatım yok diyecek bir durumda. İç dünyamı allak bullak ettin, ben bununla artık nasıl mücadele edeceğimi de tam, anlayamıyorum. Ruhen kendimi çok yorgun hissettiğim için de artık böyle kendi iç dünyama kapanıyorum ve bunları gözlemlemem gerekiyor diyen bir dişilimiz var burada. Dediğim gibi, eril dişil açılımı olarak detaylı yorumluyorum. Üzerinize uyananı alın. Ha, neden geldik buraya? Bir ay kartından bahsediyoruz. Kafa karışıklığı var burada. Ay kartının hep böyle bir düşen maskeler, sezgilerin, doğru çıkması, yeni bir bakış açısından bahseder farkındaysan. Burada gereksiz kaygıların bırakılması gerektiği mesajı var. Yani netleşecek bazı şeyler ama, şu kuruntuları, vesveseleri ilişkinizin tam merkezine getirmemeniz gerektiğiyle alakalı burada bir mesaj durumu var. Karşı tarafın enerjisine de geleceğiz hayatım. Tılsım dörtlümüz. Yani burada bir, nasıl diyeyim, sınır çizmeye çalışan biri var. Seni kaybetmekten korkuyor ama fazlaca korumacı olduğu için de cimri gibi oluyor, kıskanç gibi değerlendiriliyor diyebilirim. Devam edelim. Eee, Bazen zaman ve duygularınız konusunda aşırıya kaçma durumu var. Yani dışarıda mesela atıyorum herhangi bir şeye büyük meblağlarda para ödeyen bir karakterdir ama size gelince hesap kitap yapan bir karakterdir. Bunu da bencillik olarak değerlendiriyor olabilirsiniz ama bir düzen kurmaya çalışıyor sanki bu kişi ve birazcık da belki de böyle öğrenmiştir. Bu yöne de bakmak lazım. Sana karşı çok korumacı olduğunu söyleyebilirim. Bu da, cimrilik olarak nitelendirilebilir mi bilemiyorum ama dışarıya karşı da sanki bir gösteriş yapan kişi enerjisinde diyebilirim. Şimdi duygularının iç haline geldiğimizde kişi şu an, yani eril dişil durumundan çıktık, genel yorumlamaya geldiğimizde, seni kolay kolay
nasıl diyeyim, kandıramayacağını ya da arkadaşça yaklaşıp her şeyi yine eski pozisyona getiremeyeceğini anlamış durumda diyebilirim. Yani, bir şeyler sığmıyor iç dünyasında. Koşar adımlarla, sana gelse de çünkü, şu an bir duygu dalgalanması yaşıyor dediğimiz durumlar var ya, çevrenin etkisine de açık bir durumda. İlahi adalet zaten Poseidon. Şöyle söyleyeyim, tutkulu, arzulu bir şekilde bir an önce yanına gelse de karşı tarafın seni kandıramayacağını, idrak ediyor diyebilirim. Zaman zaman kendi içine, tutarsızlıklar yaşamış olabilir bu karakter ama şöyle bir ego durumu var. Burada karşı tarafın yelkenleri suya inmiş yahu. Ciddi anlamda bir, aydınlanma yaşıyor karşı taraf. Çünkü, stalklama durumumuz var karşı tarafın sizi. Neden? Acaba birisiyle görüşmeye başladı mı? Acaba birisiyle birlikte mi? İşte bitip bitmediğini anlamaya çalışma noktası da bu. Mezar kartının gelmesi. Yani öyle bir kötü bir şekilde birbirinizden uzaklaşmışsınız ki birinin kaybına üzülmek, kötü son ne olursa olsun bu ilişki bitecek mantalitesinden bir şekilde kendisini kopartamıyor diyebilirim. Yani hep bir şey durumu var, analiz durumu var. Makul bir şekilde ilerlemeye de çalışsa, yanaşmaya da çalışsa hep bir matematik var, strateji var karşıdaki kişinin kafasında. Acaba kavuşulur mu, kavuşmaz mı? Bu sefer gerçekten çok kötü bittik. Bir şekilde birbirimizi engelledik ama yanaşacağı zaman da kendisinde cesaret bulamadığı bir durum var. Bakalım. Ayar kartı. Çünkü güven problemi var. Aslında kişi kendisine de güvenmiyor bence. Kendisine de sana da güven oluşturmayacak durumlar yaşattığı için, entrikalı bir ilişki yaşadığınızın, mesajını veriyor. Yani tatlı dil kullanarak eğer seni kandırmaya çalışıyorsa da artık bunun, başarılı olamayacağının idrakına varmış diyebilirim. Bak yine bir ay kartı geldi. Bilinçaltı korkularını, aktifleştiriyor. Yani bu bir, dedikodu olabilir, iftira olabilir ya da yanlış anlaşılmadan kaynaklı ilişkinizde bir tür kopuşmalar yaşanıyor diyebilirim. Yani burada korkak adımlarla ilerlemesi, yine de senden ümidini kesmemesi ilişkinizde, nasıl diyeyim, verimsiz bir durum oluşmasına neden oluyor diyebilirim. Gerçekten sizin ilişkinizde net olmayan şeyler, rahat konuşamadığınız durumlar demek ki ve kafa karışıklığı çok fazla var. Gereksiz kaygı durumları diyebiliriz. Lütfen çözüm senin elinde. Yani eğer bu ilişki tamam mı, devam mı noktasına geldiğimiz zaman kararı verecek kişi, sana destek olacak kişinin kendisi olduğunun yavaş yavaş idrakına varıyor diyebilirim. Burada aslında çok büyük bir ikiz alev bağlantısı yok. Sadece uyanmaya başlayan bir karşı taraf enerjisi var. Yani birbirini tamamladıklarını düşünen, bir, taze bir birliktelik diyebilirim ya da, uzun bir birlikteliktir, toksik bir birlikteliktir. Nasıl ilerlemesi gerektiğini artık idrak eden bir enerji içerisinde olabilir. Burada mutfakta, miftah kartında İlişkinin bir üst seviyeye geçeceği mesajı var. Bir bakalım devam edelim. Düşünceler, evet. Zaten merak kartımız var. Kılıç dörtlümüz, ermişimiz var. Yani karşı tarafın aydınlanması o kadar net bir şekilde mesajlanılıyor ki ne yaparsa yapsın, nasıl ister işte bambaşka emekler verirse versin burada aklından seni çıkartamadığının durumu var. Bir konu hakkında fazla düşünmek, durum değerlendirmesi, düşüncelerde kaybolmak. Yani bir arzuyla yanına gelmek istiyor ama ego durumları belki de engel oluyor karşıdaki kişiye diyebilirim. Diğer kartları da alayım. Yani kıymetini bilen, değerini bilen enerjiye gelir mi bilemiyorum ama bir aydınlanma yaşadığını söyleyebilirim karşıdaki kişinin. Devam edelim. Enerji kartlarını da alalım. Yani bir kavuşulan durumun hayalini kuruyor.
İdrak noktasına geldiğimde de, hatasının, hatanın kendisinde olduğunun farkına vardığı duruma geliyoruz. Düşünen adam, düşünen kadın. Birbirinizi o kadar çok düşünüyorsunuz ki. Birbirinize gerçekten, görünmez bir bağla bağlısınız yani. Hiç bunun açıklaması yok. Dünya kartı. Birbirinize gerçekten, eee, sorumluluk alabileceğiniz noktada bağlısınız diyebilirim ama çaba yok. Geçmişten gerçekten ders çıkartmak lazım. İlişki bir şekilde belki pozisyon değiştirerek olumluya dönebilir ama burada, kendilerini net anlatmayan kişiler var sanki. Romantizm kapısı. Vay, vay, vay. Bak karşı tarafın beklentisi var. Bir hayali var. Bağlılık. Yani burada özeten baktığımızda birbirinize psikolojik olarak belki yardım etmeniz gerekiyor. Yani, ne bileyim, bir kutlama durumuna geçmeniz için birbirinize destek olmanız gerekiyor. Çünkü sana daha farklı duyguları var bu kişinin. Şu anda belki bir iş arkadaşlığı vesaire işte, arkadaşlıktan vesaire öteye geçebilecek bir durum diyebilirim. Netleşmeye çalışıyor ama burada dişilin artık, hani, yeter. Ben kendi hayatımı biliyorum, ben kendi yaşantımı biliyorum, verdiğim savaşları biliyorum ama karşı taraftan da, emek görmek istiyorum diyen enerjisine karşılık karşı tarafın birazcık daha netleşmesi lazım anladığım kadarıyla. Yani, eee, ben önceden çok anlayışlıydım ama şimdi daha ayaklarım yere sağlam basıyor. Çünkü kalbim kırgın diyen bir dişil enerji var. Eril enerjinin durumuna baktığımızda aslında bu ilişkiyle ilgili, işte, atıyorum, belki, bir yalan vardır, bir, kandırma durumu vardır ama arada sanki bir şeyler iyileşmiş ve bunun farkına yavaş yavaş varan, iki ara bir derede kalan bir karakterden, bahsediyoruz. Burada gurur enerjisi vesaire falan filan şu an bu durum yok ama dişil tarafın kendisini geri plana çektiği, engellediği bir durum var. Eril'le evet, görüşmek istiyor olabilir ama, ortada ay kartlarınız var. Yani bir yalan durumu, bir kafa karışıklığı durumu, doğru olmayan durumların, artık sahtekarlıkların bitmesini isteyen de bir durum var. Birbirinize yapmacık davranmadığınız noktada bu ilişki çok güzel parlar diyebilirim hayatım. Bir tur daha alalım. Kartların devamında bakalım neler var. Hanımlar, beyler, gerçekten güzel gidiyor. Bir aydınlanma var karşı tarafın durumunda. Şöyle kimseye de engel olmasın. Buraya alalım kartları. Devam edelim bakalım. Bir düşünce durumu var. Akılda olma durumu var. Ay canım benim, kupası. Burada senin de belli ki ona karşı bir düşkünlüğün var. Yani burada bir ilişki veya samimi bir arkadaşlıktan bahsediyor burada kart. Eee, şöyle söyleyeyim, bir aşk mektubu, yeni bir ev mesajı var kartta. Duygusal deneyimlerin artık daha profesyonel olduğunu gösteriyor burada senin. Kalbin hem onunla dolu olabilir hem de daha ümitkâr olabilirsin ya da beklediğin hamleyi sonunda alıyor olabilirsin karşı taraftan. Devam edelim bakalım. Dönüşüm kartı. Vay! Değişiklikler yapılmasını gerektiren önemli bir deneyim. Güçlü ve genellikle beklenmedik aydınlanmalar. Peki, ertelemelerin son bulması, eski inanç sistemini bırakmak. Bak burada aslında senin de onunla ilgili bir aydınlanma yaşadığını, onun hayatında sana entegre olan belki kötü bir hatıralar var, yaşadığı kötü durumlar var. Bunlar peş peşe gelmiş olabilir. Şöyle, nasıl diyeyim, dişil taraf
suskunluğuyla geri çekilmiş olabilir. Çünkü burada dönüşüm kartı, burada, bir yıkılan kule durumu vardır. Hep ilişki sınanıyor, bir türlü iş olmuyor. Hep böyle bir haber geliyor vesaire, kayıplar, işte, dramatik döngüler, değişimler yaşıyoruz biz ilişkimizde diyebilirsiniz. Ama, artık daha ne kadar olabilir? Toksiklikten de bahseder. Çünkü dönüşüm, kule kartında kulenin geri kalanı aslında iyidir. Yıldırım ve tahribat kulenin üst tarafındadır ve tamirat olur bir şekilde ve birazcık da zamana ihtiyaç vardır. Çevreden gelen etkiler yardımcı olabilir ya da maddiyat bir şekilde iyileşir, birlikteliğiniz daha iyi pozisyona gelebilir gibi, gibi, gibi. Yani dişilin bu alanda çok fazla emek sarf ettiğinin mesajını da görüyoruz kartlarda. Devam edelim. Kılıç kralımız. Eee Burada tamamen güvenebileceğiniz biri enerjisi var kartta. Onurlu bir karakter, emin bir durum. Sağlam bir romantik ilişki, gizli ama iyi niyetli duygular. Hayırsever bir veli nimet. Aman bu mesajlar da beni yani şaşırtıyor. Bir danışmana başvurmak. Şimdi kupa kralına geldiğimiz zaman gerçekten çok merhametlidir ve bu alanda iş, hukuk konusunda daha sorumlu olan, belki de artık emekliliğe yakın olan bir karakterden de bahseder, kolektifin bir yarısına göre. Kafa karışıklığı çok fazla, olmayan bir kişinin enerjisinden bahseder senin pozisyonuna geldiğimiz zaman. Artık bazı şeyleri, dışarıda bırakıp sadece benim huzurlu olduğum alandan besleniyorum diyebileceğim bir durumdan bahseder ve devam etme ihtiyacı. Burada kupa sekizimiz var. Biraz hayal kırıklığımız da var bu alanda efendim. Yani, ben çok fazla, memnun değilim ve depresif hâldeyim. Duygusal olarak artık devam edemiyorum. Bütün bardakları, kupaları buraya bırakıyorum. Birazcık da uzaklaşmaya ihtiyacım var. Önceliklerin değişmesi gerektiği mesajı var bu kartta. Bir de yaşamda büyük değişiklikler yapmayı seçmek. Şimdi karşı taraf aynı şekilde bu duygulardaysa, ay kartı da var. Kafa karışıklığı artık bir noktada bitiyor diyebiliriz ve akabinde de tılsım beşlisi geldi. Tılsım beşlisi bir destek arayışında olduğunun enerjisini bize çok fazla verir ve bir çatışma, bir kayıplar yaşadığını gösterir bize. İşte negatif düşünceler gelecekle bağlantılı. Çok fazla ümitkâr olamıyorum çünkü bu ilişkiyi senin bitirdiğini düşünüyor tatlım. Yani tekrardan, ilerletemeyeceğini ya da artık senin gözünü boyayamayacağının, eee, farkına varan bir karakterden bahsediyor. Ve bakalım başkalarından yardım istemek. Yani araya belki aracılar koyabilir tekrar görüşebilmek için. Zaten bir merak enerjimiz, çevresinin etkisine açık olan bir durumumuz var ya, bir melankoli durumu var karşı tarafta. Bundan dolayı da belki ya benden haber gönderin ya da araya birilerinin girmesi vesaire gibi durumlarla ilişkiyi tekrardan yeşillendirmeye çalışan bir kişi diyebilirim. Ama bu alanda sizin kalbiniz birazcık nasırlaştı mı, ne olduysa çok fazla ümitkâr enerji gelemiyor bana. Yani burada artık ben kendime daha çok değer veriyorum. Ben, güneş gördüğüm yerde çiçek açacağım. Ben artık onun gelmesini sabırsızlıkla beklemiyorum diyen bir, durumda sanki. Evet, yani ve karşı taraf belki seni kıskandırmaya çalışıyor olabilir. Belki seni sinir etmeye çalışıyor olabilir ama burada aldığım durum benim beklentilerimi sen ilk önce karşıla, ondan sonra bu ilişkide bir duruş var mı, kumaşı nedir, buna bakalım diyen bir taraf olduğunun, enerjisi geliyor. Yıldız kartı. Beğenilmek, takdir edilmek, aura güçlüğü, fiziksel değişimler, yüzük. Sizin ilişkiniz ciddileşmeye başlayınca anladığım kadarıyla, tarafın eee, bir taraflara oynamaya başladı diyelim kibarca. Yani bazen çok zor ya. Ciddi açılımlar yaparken gerçekten zor.
kral enerjisi geldi. Kupa kralının üzerine otoriter erkek, koruyup kollamak, babacan tavırlar, güçlü bir kişilik. Her zaman senin yanında olacak mesajı var burada. Asil erkekten bahsediyor kart. Siz bilmezsiniz belki hani asil olabiliyor bazen, erkekler koruyucu olabiliyor. Tabii ki de şaka diyorum. Yani şurada, eğlenerek güzel zaman geçirmeye çalışıyoruz. Ne olursunuz yorumlarda linçlemeyin beni, eğleniyoruz. Ama işte, çok fazla bildiğimiz karakterlerden birisi argo sözler, fiziksel psikolojik şiddet, Allah korusun, öfke kontrolsüzlüğü. Gerçekten dilin kemiği yok arkadaşlar ve o sözler geri alınmıyor. Dikkat etmek lazım. O anda çok fazla parlamamak lazım. Keşke imkan olsa da başka, zamana, aktarabilseniz o durumu ama gerçekten, dilin kemiği yok maalesef. Özel danışmanlıklarda da bunu çok fazla yaşıyoruz. Aslında şahit oluyorum. Yani diyor ki, "Söyledim gitti ve buna çok kızdı, bir daha benimle görüşmüyor." Aslına baktığımda yüzeysel olarak çok normal bir şey söylediği söz ama o alevli zamanda onu söylediği zaman, her şeyi, çığırından çıkartan son nokta olmuş olabiliyor. Engellenen hesaplar, cevaplanmayan mesajlar, telefon görüşmeleri vesaire bunları çok fazla yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde özel danışmanlık için yorumlarda ve, video açıklamasına bırakıyorum telefon numarasını. Gün içerisinde randevu vermeye çalışıyorum. Siz de kendinize özel açılımı, size ait olan yorumlamayı istiyorsanız bana oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada devam edelim destek kartında. Aile, arkadaş desteğiyle sıkıntılardan kurtulacak, maddi manevi yardımlar alacaksın durumunda. Bu kişiyle belki yüzleşme potansiyeliniz çok yüksek sizin. Neyle bağlantılı Mehtap abla dersen, sen, şöyle diyeyim, senin aslında isteklerin o zaman anlaşılmamış olabilir ya da değeri o anda, kıymetin bilinmemiş olabilir ama karşı taraf şu an öyle ya da böyle bir şekilde senin hayatına tekrar, karşına tekrar çıkma potansiyeli var. Yani içi içine yiyor ki karşı tarafın artık dayanamıyor. Bir adım atma potansiyeli var. Senin için belki bu ilişki tekrar kurtulamayacak durum olsa da karşı taraf romantizmi, tutkusu, merak enerjisini üzerinden atamadığı için, eee, tekrar bir adım atma pozisyonunu yaşatma durumu var diyelim. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı, fırtına uyarısı, dikkat et tatlım, çiçeklenen bolluk, topluluk. Zaten destek kartıyla beraber gelmişti. Kararsızlık. Şimdi burada yine senin netleşmek istemen karşı tarafı çığırından çıkartmış diyebilirim. Yani bir yüzük istemiş olabilirsin. İlişkimiz tekrar bir araya gelmiş olsun diyebilirsin. Buralarda, şöyle diyeyim, sanki romantizm bir rekabete dönmüş diyebilirim. Aranızda böyle çok fazla heyecan kalmamış gibi hissettiriyor bana. Karşı taraf hep ikilemlerde kalmış. İlişki bitsin mi, bitmesin mi? Bakıyor bir yandan, evet, güzel bir frekans var, güzel şey yapıyorsunuz, anlaşıyorsunuz. İşte, ne bileyim, arabayla geziyorsunuzdur. Ufacık bir yerde durup, işte, bir mola vermek, bir soluklanmak bile size iyi geliyor olabilir. Veyahut da, bir bankta oturuyorsunuzdur. Bir yere gittiğinizde müthiş keyif alabiliyorsunuzdur. Karşı taraf bunun idrakına vardığında, sizden uzaklaştığınızda sanki kaderin sizi birbirinizden bu yüzden uzaklaştırdığını, yani kendi kıymetinizi bilmeniz gerektiği açısından uzaklaştırdığını artık idrak ediyor diyebilirim. Burada sadece tedirgin eden, eee, takdir edileceğiniz yerde ilişkisel olarak birbirinize, ilişkiniz bir üst mertebeye geçeceği noktada argo sözler söylemiş olabilirsiniz, iğneleyici sözler söylemiş olabilirsiniz. Kalp olarak birbirinize evet, bayağı bir düşkünsünüz ama hoşnut olmadığınız noktalarda, birbirinizi çok, eee, yaralıyor olabilirsiniz. Burada bir topluluğumuz var ve destek durumumuz var. Sizin ilişkinizi, bu yönden, nasıl diyeyim,
etkileyen durumlar var. Hani Neptün kartında da geldi ya, çevrenin etkisine açık olmak durumunda. Yani karşı taraf bir sözle sizden uzaklaşıyor olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ama içi içini karşı tarafın yiyor diyebilirim. Yani belki bir eğitim durumunda ya da bir iş yerinde bir birlikteliğiniz oluyordur. Bir çekincesi var sanki, uzaklaşıyor, yakınlaşamadığı bir durum var. Sanki bir adım atıyor, aşırı özlüyor ama tekrar bir, belirsiz bir adımla tekrar geri çekiliyor diyebilirim. Bu önünüze çıkan genel bir enerji engeli. Çünkü dışarıdan çok fazla, müdahale alıyormuş gibi, sanki tedirginlik yaşıyormuş gibi diyebilirim. Bir konfor, rahatlık arayışı var karşı tarafta. Ama fırtına enerjisi, yani her an her şey olabilir. Dedi ki bu dönüşüm kartında, yıkılan kulede, yani kule kartında hep ani bir haber, ani bir değişim, dönüşüm sizin ilişkinizi hepten kopartıyor. Sanki pamuk ipliğine bağlı bir birliktelik, hemen birbirinizden küçük bir sözle uzaklaşıyorsunuz, engelleşiyorsunuz diyebilirim. Yani saçma sapan konuşmalar yapıp da ilişkinizin güzelliğini dizginliyorsunuz diyebilirim. Şimdi çiçeklenen bolluk, bu kişinin hayali bu yönde giderken, karşı tarafta yoğun romantik hisler varken, netleşeceği durumuna doğru gidebilir. Şimdi normal süreçte gelecek durumunda ne var? Bir de buna bir bakalım. Sonra mesaj kartlarımızı alalım tatlım. Yani bu kişiye ne yapmak lazım? Mücadelesi ne yönde? Kıskançlığı nedir? Ya da senin ne yapman gerekiyor? Bir de buna bir bakalım. Kılıç Prensi deli gibi merak ediyor. Deli gibi merak ediyor hayatım. Öyle ki stalklama durumları çok yoğun. Uzaktan uzağa takip ediyor ve iletişim kurma imkanı da çok yüksek bu kişinin. Acil bir şekilde iletişim kurmak istiyor. Yani sürpriz gelişmeler yaşayabilirsin bu birliktelikle alakalı. Karşı tarafın enerjisi artık bayağı bir yoğunlaşmış durumda. Denge kartı. Bu bir şeyleri analiz ediyor. Bir şeye göre hareket edecek. Bunun bir plan projesi var. Ben sana söyleyeyim hayatım. Neden biliyor musun? Bir takıntısı var. O böyle istediği noktaya bir gelsin, hayatı da bir dengeye gelsin, bakış açısı da bir dengeye gelsin. Ondan sonra hareket edecek. Ama bu süreç içerisinde deli gibi seni takip ediyor. Mahkeme kartı bak, ikinci baharı, ikinci şansı isteyebilecek pozisyonda. Şu an hep bir korku var ya, acaba bittik mi, acaba oldu mu? Yani sürekli bunu kafasında, zihninde taşıyor hayatım. Tılsım, asım. Oğlak, Boğa, Başak, büyümeye doğru giden bir durum var. Seninle ilgili duygular, düşünceler çok yoğun. Zihninden çıkartamıyor gerçekten. Şimdi burada bir istikrar durumu olursa enerjiyi güzel hissedersin. Yani sen de ona güzel, ılık ılık bir şeyler hissedersin. Ama karşı taraftan, nasıl diyeyim, daha saklı olursa, tabiri caizse artık ondan bana fayda yok der, kendini kapatırsan, kendi ilişkini de, birazcık farklı role büründürebilirsin. Yani bir karalama politikası olmasın, aman aman, bir iftira olmasın ama karşı taraf sanki bir şeyleri sınıyor. Yani güvenebilir miyim, sonuna kadar gidebilir miyim düşüncesi içerisinde. Yani sen evet, daha ciddi olabilirsin. Yani eğlenceden çok daha ciddi, izolasyon durumunda yaşayacak bir düşünce durumunda olabilirsin. Senin de durumuna bakalım. Evet. Şeytan kartı. Sen ilişkilerde çok yaralısın ve karşı taraf için de, kendin için de bir yara bandı ol istemiyorsun bu ilişki içinde. Ben duygularımı daha çok net bir şekilde biliyorum ama çıkar birlikteliğini, kullanılan ilişkiler birlikteliğine o kadar çok geliyorum ki bu ilişkiyi benim de iyi analiz etmem gerekiyor diyorsun. O yüzden ona kadar beni merak ediyor, analiz ediyorsa ben de onu ediyorum diyorsun. Şimdi burada bir toksik bir birliktelik tekrar bir araya gelme pozisyonu olabilir. Burada bir bitiş, yeni bir başlangıçtan da bahseder. Aslında yeni bir duruma kapı açıyor olabilirsin. Çünkü karşı taraftan senin kendini çekmen çok daha büyük pozisyon.
Şöyle söyleyeyim, karşı tarafın belki de çıkarcı olduğunu anlamış olabilirsin. Evet, ben bunlara önem veriyorum, dikkat ediyorum dediğin noktada şöyle söyleyeyim, pardon, inancımı kaybetmedim, ilerlemeye çalışıyorum ama çok sıkı bir şekilde de, eee, güven kaybı yaşıyorum diyorsun. Yani olay unutmak değil, olay burada birbirinizi mutlu etmek, enerjiyi güzel yaşamak diyebilirim ama burada gerçekten senin kendini geri çekmenle olay aslında özetleniyor diyebilirim. Karşı taraf da aslında bunun aydınlanmasını yaşamış hayatım. Yani, hani, ilk zamanda da mezar kartı çıktı ya, yani, birebir olarak "Ben artık kapıldım gidiyorum mevzusunda değilim Mehtap ablacığım." diyorsun. Tabiri caizse ondan bana fayda yok. Ben de kendimi izolasyon durumunda, kendimi geri çekiyorum hissiyatı veriyor. Çünkü olay çok kaotik. Bir şeylerin etkisine vararak kişi adım atmadığı noktada da artık ben kendimi, eee, piyasadan çekiyorum diyen bir kişi olduğunu idrak ediyoruz. Evet, romantizm, güzellikler, enerjiler olsun isterdik biz de ama bu açılımda anladığımız kadarıyla ilişki detay açılımı oldu ve karşı taraf seni uzaktan uzağa takip ederken senin artık bu ilişkiden bir eyvallahın olmadığını öğreniyoruz hayatım. Zor, zor. Karşı taraf da artık bunun idrakına varmış zaten. Çok merak ediyor, deli gibi merak ediyor. Hanımlar, beyler, evet, bakalım durumlarda neler var? Karşı taraf şu an burada olsaydı kendisini nasıl ifade ederdi? 3 tane kart seçelim. Buraya kadar izlediysen, abone de olup beni takip ettiysen yorumlara da ben kendi yolumdan gidiyorum. Teşekkür ediyorum. Kalp işareti de bırakabilirsin manifest enerjisine ve istersen de hangi kartı seçtiğini yazabilirsin yorumlarda. Bir numarayı seçenler bakalım şu an karşında burada olsaydı kendisini nasıl ifade ederdi? Ben artık senin bana karşı olan duygularını ilan edip haykırmanı bekliyorum. Ve daha çok beklersin. Yani, kusura bakma. Yani, hem uzaktan uzağa takip et hem deli gibi merak et ama, adım atma pozisyonuna geldiğimizde bu kişi senin karşına çıkar ama sen, nasıl diyeyim, "Teşekkür ediyorum, ben yoluma devam ediyorum." der, ilerlersin gibime geliyor. 2 numarayı seçenler, konuştuklarımız da gerçek değil mi? Benzer enerjiler çıktı geçenkilerle. 3 numarayı seçenler, tüm bu olanlar bittiğinde koşarak sana gelmek istiyorum diyor. Şu an yaşadığı neyse, yaşadığı problemler, engeller neyse onların bitmesini bekleyen bir saftirimiz var. Bitsin de geleyim, bitsin de kavuşayım sana. Bunlar bir hallolsun, ona göre geleceğim sana. Yani şey var, kurulu düzenim olmasa geleceğim ben. Hani onun gibi oldu. Yani yan yana olmak için bazen kafasında, planladığı şeyleri beklerse insan, hani bir tane söz vardı ya, tam da şimdi birden aklıma gelince söyleyemem. "Akıl hesap edene kadar deli köprüyü geçermiş." diye buna benzer minimalde bir söz vardı. Aynen öyle. Daha bekler yani bu 3 numarayı inşallah siz seçmemişsinizdir. Sakin bir enerjisi oldu. Hanımlar, beyler detaylı bir yorumlama oldu. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.